örgü severler. Hamarat Bebek YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay olan, daha önce yelek çalışmasını anlatmış olduğum su yolu modeli hırkamızın yapımını anlatmak istiyorum. Hırkamız için 5 adet düğme kullandım. 2 adet Nako Elite Baby kullandım arkadaşlar. Ve 3,5 numara şiş ile hazırladım. Hırkamızın boyu 36 santim, en uzunluğu ise 33 santim. Tam 1 yaş bebeklerimiz için uygun olan bir çalışma oldu. İlk önce bir yaka düşürmesi çalıştık arkadaşlar. Yakamızın düzgün ve daha açık durması için. Daha sonra model çalışmamıza 2 ters 1 düz örgümüzle devam ettik ve buralarda artırmamızı yaptık. Ve daha sonra son artırmamızdan sonra da su yolu modelimizi çalışarak oluşturduk. Detaylı anlatımına başlayalım isterseniz. Şimdiden hepinize kolaylıklar diliyorum. Evet örgü severler, artık hırkamızı anlatmaya başlayabiliriz. Yine Nako Elite Baby antipilik özellikli ipimizle anlatımımızı yapacağız. Aynı renk ile hazırlanmak isteyen arkadaşlar için ip numaram 69-36. 3,5 numara şiş ile hırkamızı hazırlayacağım. Arkadaşlar hırkamıza toplamda 80 ilmek takarak başladım ve bu 80 ilmeğimizi tabandaki başlamış sıramız dahil olmak üzere 4 dişten oluşacak şekilde haroşalarımı ördüm. 5. sıra haroşalarım için tekrardan örgüme başladım. Son 5 ilmek kalana kadar haroşa tekniğimi uygulamaya devam ettim. Son 5 ilmeğim kaldığında arkadaşlar burada birinci ilik evimizi açacağım ve toplamda 12 diş haroşa arayla ilik evlerimi açmaya devam edeceğim. 5 ilmeğim kaldı. 2 ilmeğimi birlikte alarak bir kesme yaptım, doladım. 3 ilmeğimi de yine haroşa tekniğimle örerek 5. sıramızın ön yüzden gidişini de tamamlamış oldum. Arka yüzden yine haroşa tekniğimi örerek 5 sıraya tamamlıyorum yaka kısmımızı. Ve bir sonraki sıramızdan itibaren ise yaka düşürme çalışması yapacağız ilk etapta. Hırkamız yaka düşürme çalışmasıyla başlayacak. Daha sonra model kurulumumuzun roba artırmalarını yine sizlerle birlikte yapacağız. Evet arkadaşlar, başa kadar haroşamızı ördük ve 4 sıraya tamamladık. Şimdi kenar patlarımız 7'şer ilmek haroşadan oluşacağına göre 7 ilmek haroşamı örüyorum. 4, 5, 6, 7. Daha sonra örgümde düz örgü tekniğine başlıyorum. Son 14 ilmeğim kalana kadar örgümü düz devam ettiriyorum. Sayalım bakalım son kaç ilmeğimiz kaldı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 5 ilmek daha örmem gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5. Evet 14 ilmeğim kaldı örgümde. Geriye dönüyorum arkadaşlar. Yaka düşürme çalışması yapmamız gerekiyor. Bu son örmüş olduğum düz ilmeğimi örmeden sağ şişime tekrar alıyorum. Burada bir açıklık oluşmaması için örmeden aldım. Daha sonra ters örgüme başlıyorum. Bütün ilmeklerimi örgümün arka yüzünden ters öreceğim. Son 14 ilmek kalana kadar.
Evet, ters örgüme devam ettim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 3 ilmek daha ters örmem gerekiyor. Bu kısmında da 14 ilmek kaldı. Örgümde tekrar ön yüze dönüyorum. Şimdi yine ilk ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Düzlerime devam ediyorum. Bu kez 12 ilmek kalana kadar düz örmeye devam edeceğim arkadaşlar. Her seferinde 2 ilmek örgümüze dahil edeceğiz ve geri döneceğiz. Evet, düz örgülerime devam ediyorum. Bakın. Şimdi 14 ilmek kaldı. Burası bir önceki sırada dönüş yapmış olduğum yer. Buradan 2 ilmek daha örmem gerekiyor. 12 ilmek kalacak ve bu 2 ilmeği örgüme dahil edip döneceğim. Şimdi 2 ilmeğimi ördüm. Yine püf nokta olarak döndüğümde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ve ters örmeye devam ediyorum. Bu sefer de yine diğer başımızda 12 ilmek kalana kadar, yani ters örerken 2 ilmek daha orta kısımdaki örgümüze dahil etmiş olacağız. İlmeklerimizi dönüş yaparak her seferinde 2 ilmek dahil ederek dönüyoruz. 14 ile başladık. Şu an 12'şer ilmeğimiz kaldı. Bir sonraki sıra 10'ar ilmeğimiz kalacak. Evet. 2 ilmeğimi ördüm. 14 kaldı. Bir önceki sıra dönüş yapmış olduğum yer burası. 2 ilmek daha ördüm. 12 kaldı ve geriye döndüm. İpimi arka tarafa attım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi 10 ilmek kalana kadar düzlerimi örüyorum ve geri dönüyorum. ...12, 11 ve 10. 2 ilmek daha örgüme dahil ettim. Geri döndüm. Evet. Yine 2 ilmeğimi dahil ettim. Ön yüze döndüm. Bu kez 8 ilmek kalacak. Her iki baştan döneceğiz. Bir sonraki sırada ise arkadaşlar 7 ilmek kalması için bir kez ilmek alarak döneceğiz. Şimdi 8 ilmeğimiz kalması için 2 ilmek daha dahil edip önden ve arkadan dönüşlerimizi yapalım. Evet, 8'er ilmek dönüşlerimizi yaptıktan sonra son kez ön kısmımızdayız arkadaşlar. Düz örgümüzü ördük. Şimdi tekrar son bir dönüşümüzü yapacağız. Bu kez bir ilmek örüyorum. 3, 6, 7 haroşam kalıyor ve geriye dönüyorum. Aynı şekilde tersten de aynı işlemi yapacağım. Bir ilmek alacağım ve diğer sıramızda artık haroşalarımız da dahil bütün ilmeklerimizi geri dönüşüm yapmadan örmüş olacağız. Böylelikle yaka düşürmemizi yaptık ve haroşalarımız bitmiş olacak. Evet. Artık dönüş yapmıyoruz. Son 7 ilmek haroşamız kaldı gördüğünüz gibi. Bu haroşalarımızın hepsini birlikte örüyorum. Geriye dönüyorum. Diğer tarafta da bütün ilmeklerimizi öreceğim. Ve sonraki sıra model kurulumuna başlayalım. Evet arkadaşlar. Yaka düşürmelerimizi yaptık. Gördüğünüz gibi buralarda küçük kavislerimiz oluştu. Yakamızı genişletmiş olduk. Artık model çalışmamıza başlayabiliriz. Birinci artırma sıramızı nasıl yapıyoruz hırkamızda? Kolay bir hırka arkadaşlar. 7 ilmek haroşamı örüyorum.
3, 6, 7. 8. ilmeğim düz. Bu düzümü örüyorum. Burada bir adet gizli artırma yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir adet gizli artırma yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek gizli artırma yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir tane gizli artırma yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek gizli artırma yapıyorum. Evet. Bir düzümü ördüm. Bir gizlim artırmamı yaptım. En son bir düzümü ördüm. Düzümden sonra artık artırma yapmadım. Kalan 7 ilmek haroşam ile sıramın sonuna geldim. Bir düz bir artır tekniğini uyguladım. Şimdi genişçe bir yaka çalışması yapmış olduk. Şişimizde toplam kaç ilmek var sayı vereyim sizlere. Evet, şu an şişimde toplamda 144 ilmeğimiz oluşmuş oldu. Örgümün arka tarafına geçiyorum arkadaşlar. Burada ön yüzde oluşturmak istediğim örgü tekniğim bir düz iki ters olduğuna göre arka tarafta buna uygun olarak örmemiz gerekiyor ki ön yüze bir düz iki ters düşsün. Bunun için baştan 7 ilmek haroşamı örüyorum. 3, 6, 7. Ön yüze ilk ilmeğimizin düz düşmesi için arka tarafta ilk ilmeğimi ters örmem gerekiyor arkadaşlar ki ön yüzde düz devam etsin. Birinci ilmeğimi ters ördüm. Şimdi ön yüzde iki ilmeğimin ters durması için bu yüzde düz örmem gerekiyor. Bir ters, 2 düz. 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 Başa kadar son 7 ilmeğimiz kalana kadar bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi ön yüze kadar ördük. Son 7 ilmeğimizi haroşa yaptık. Tekrar ön yüzümüzdeyiz. 144 ilmeğimizi 10 sıra boyunca ilmeklerin geliş yönüne göre örmeye devam edeceğiz. 7 ilmek haroşalarımı ördükten sonra denk gelen ilmeğim ters. Bir ilmek tersimi örüyorum. Bir ilmek düzümü örüyorum. Daha sonra 2 ters, 1 düz. 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 Arka tarafta ise 2 düz 1 ters. Yani ön yüze düz düşeni ters, ters düşenleri düz öreceğiz. Toplamda bu benim düz ilmeklerimi saydığımda ikinci sıram oluyor arkadaşlar. 10 sıra düz oluşana kadar bu şekilde devam edelim. Evet örgü severler, robamızın birinci artırma kısmını tamamlamış olduk. Gördüğünüz gibi yakamız ve 2 ters 1 düz örgümüzden oluşan 10 sıralık örgümüz. Şimdi tekrar robamız için ikinci artırmaya geçmemiz gerekiyor. Bu son artırmamız olacak ve yaka model kurulumunu tekrardan çalışacağız son kez. Şimdi buradaki artırmamızın da 144 ilmeğimiz vardı hatırlarsanız. Geniş bir artırma olması için 5, 6, 7 ilmek haroşalarımı örüyorum. Bir tersimi ördükten sonra bir gizli artırma yapıyorum. Bir düzümü örüyorum. Bir gizli artırma yapıyorum. Bir tersimi örüyorum. Gizli artırma yapıyorum. Yani bir ilmek ör, bir arttır
bir ör, bir arttır şeklinde geniş bir roba elde etmek istiyorum. Aynı ilk artırma sıramızdaki yapmış olduğum işlemlerin aynısını burada da yapıyorum. Evet arkadaşlar, bir ör, bir arttır şeklinde başa kadar geldik. Son ilmeğimizi düz olarak ördükten sonra 7 ilmek kenar patımız için haroşamı ördüm. Şişimde bu son artırmamla birlikte toplamda 271 ilmek oluştu. Şimdi örgümün arka tarafına dönüyorum. Arka tarafımızdaki püf noktamız şu. Kenar patımı ördükten sonra 7 ilmek haroşamı, 2 ilmek ters, 2 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters öreceğim. 2 ilmek düz öreceğim. Öne 2 ters 2 düz şeklinde bir örgü oluşmasını istiyorum. Arkadaki örgü tekniğim de bundan ibaret. 2 ters 2 düz şeklinde devam ediyorum. Şimdi en son 2 düzümü ördüğüme göre ipimi öne alıyorum. 2 tersimi örüyorum. 2 düzümü örüyorum. İlmek yönüme dikkat etmeden oluşturduğum örgü stilim 2 ters 2 düz. Evet, örgümüzün arka tarafından 2 ters 2 düz örgümüzü ördük. Şimdi ön yüzümüze tekrardan dönüşümüzü sağladık. Ön yüz için kenar patımı örüyorum. Yedi ilmekten oluşan ilk ilmeğim arkadaşlar, gördüğünüz gibi ters örgü. Ters örgümü ipimi kendimden tarafa alarak bir ilmek tersimi örüyorum. Daha sonra örgümde bir kez doluyorum. Sonra 2 düzümü birlikte alarak kesme yapıyorum. Daha sonra ipimi kendimden tarafa alıyorum. 2 tersimi örüyorum. Doluyorum. 2 ilmeğimi, 2 düz ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. İpimi kendimden tarafa alıyorum. 2 ters örüyorum. Doluyorum. 2 düz ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. İpimi kendimden tarafa alıyorum. 2 tersimi örüyorum. Doluyorum. Bir kez arttırdım. Bu arttırdığım ilmeği 2 düzü birlikte alarak kesiyorum ve tekrardan eksiltmiş oluyorum. 2 ters örüyorum. Doladım. 2 düzümü kestim. 2 ters ördüm. Doladım. 2 düzümü kestim. 2 ters ördüm. Doladım. 2 düzümü ördüm. 2 düzümü birlikte alarak kestim. 2 tersimi ördüm. Doladım. 2 düzümü birlikte alarak kestim. 2 ters. Doladım. Kestim. 2 ters. Doladım. Kestim. 2 ters. Son 7 ilmeğimiz kalana kadar bu şekilde devam etmek istiyorum. Evet, örüntümüze devam ettik. En son 2 tersimi ördüm. Tekrar doladım. 2 düzümü ördüm. Ve kenar patım ile sonucuma ulaşmış oldum. Birinci model kurulumumuzun örüntüsü bu şekildeydi. Şimdi bakıyorum. 2, 4, 6, 8, 10. Burası 11. sıram. Bir sıra sonra ilik evi, ikinci ilik evimi açacağım. Bunu unutmuyorum. Örgümün arka tarafına dönüyorum. Kenar patımı örüyorum arkadaşlar. Şimdi örgümüze şöyle bir bakıyoruz. En son doladıktan sonra kesim yapmıştık. İlmeklerimi geliş yönüne göre örmem gerekiyor. Yine 2 ters 2 düz şeklinde öreceğiz. Ama geliş yönlerini değiştirmeyeceğiz. Tersimi ördüm. Dolamış olduğum ilmeğimi de ters olarak örüyorum. 2 düzüm gördüğünüz gibi sabit. 2 düzüm ördüm.
2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz şeklinde arkadaki örgü stilime devam ediyorum. 2 ters, 2 düz. İlmeğimizin geliş yönüne göre örüyoruz. Evet arkadaşlar, arka yüzden de 2 ters 2 düzümüzü ördük. Örgümüzün yine ön tarafına döndüm. Yine kenar ilmeğimi 7 ilmek haroşalarımı örüyorum. Bu kez arkadaşlar örgü stilimizi değiştireceğiz. Bir önceki sıramızda hatırlarsanız şu ilk tersimi örüyorum. İlk önce dolamıştım, sonra 2 düzümü kesmiştim. Burada örgü stilimizi değiştiriyoruz. İlk önce 2 düzümü kesiyorum, sonra doluyorum. Doladıktan sonra 2 tersimi örüyorum. 2 düzümü kesiyorum, doluyorum, 2 ters. 2 düzümü kesiyorum, doluyorum, 2 ters. Kestim, doladım, 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 2 ters. Başa kadar bu şekilde gideceğim bu kez. Dolamayı unutmuyorum. Kestikten sonra doluyorum. Daha sonra 2 ters. Kestim, doladım, 2 ters. Evet, örgümüzün yine arka tarafına döndük. 7 ilmek kenar patımızı 5 6 7 ördükten sonra yine aynı şekilde arkadaşlar bu kez 2 tersle başlıyorum. 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz, örüntüme devam ediyorum başa kadar ve 2 farklı sıradan oluşan model kurulumum arka yüzün bitmesiyle tamamlanmış oluyor. Şimdi ilk sırayla aynı işlemi yapacağım. Bir sonraki sıra ikinci sırayla aynı işlemi yapacağım. Ve örgüm bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Başa kadar devam ediyorum. İlk başa geldiğimde tekrarlayalım örgümüzü bir kez daha tam net anlaşılması için. Ve roba boyu oluşana kadar örüntümüzü devam ettirerek ilerleyelim. Evet, tekrardan ön yüze döndük. 7 ilmek kenar patımızı örüyorum. Şimdi birinci sıra, yani ilk sıradaki yapmış olduğumuz çalışmanın aynısını yapacağız. Ne yapmıştık tekrardan hatırlayalım. 7 ilmek haroşamızı ördükten sonra birinci ilmeğim olan tersi örmüştüm. Daha sonra bir kez dolamıştım. 2 düzümü birlikte aldım ve 2 ters. Doladım. 2 düzümü birlikte alarak kestim. 2 ters. Doladım. Kestim. 2 ters. Buradaki mantık şu arkadaşlar. Bu sıramızda ilk önce dolayıp sonra 2 düzümüzü kesip 2 ters örüyoruz. Bir sonraki sırada ise ilk önce 2 düzümüzü kesip sonra doluyoruz. Bütün mantık bundan ibaret. Bu örgü modelimize de su yolu örgü modeli diyoruz. Şimdi yeterli roba uzunluğuna gelene kadar bir sıra bu şekilde, bir sıra ikinci sıramızdaki çalışmamız gibi yaparak tamamlamak istiyorum ve toplamda kaç model çalıştım, kaç haroşa boyu oluştu ve robamız ne kadar uzunlukta oldu, bunun detaylarını paylaşacağız ve kollarımızı ayırt ederek hırkamızın kol çalışmalarını yapacağız. Evet arkadaşlar, örgümüzde toplamda model çalışmamızı yaptık. Şu şekilde gösterdiğimde aradaki oluşan ajurum 1, 2, 3, 4, 5. Her iki tarafta 5 delik oluşana kadar çalışmamızı yaptık. Bir sağdan bir soldan olmak üzere. Şimdi hırkamızın kollarını ayırmamız gerekiyor. Bunun için baştan 45 ilmeğimi
7 ilmeği kenar patım olmak üzere örüyorum. 7 ilmek yan patımdaki haroşamı ördükten sonra artık düz örgüme başlıyorum burada. Sayıyorum, patım da dahil olmak üzere 45 ilmek düz örmüş olmam gerekiyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 45 ilmeğimi düz ördüm. Buraya ilmek belirleyicimi taktım. Şimdi koluma başlıyorum arkadaşlar. Kol ilmek sayım 53 olacak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 53 ilmek düzümü ördüm ve örgümde geriye doğru dönüyorum arkadaşlar. Döndükten sonra ilmek belirleyicimi takıyorum. Şimdi bu 53 ilmeğimi gidiş 1, dönüş 2 olarak sayacağım. Toplamda 10 sıra öreceğim. Kollarımızı üzerinde öreceğimiz bir hırka çalışması. 10 sıradan sonra ilk kesimimizi yapacağız. Sadece şimdi kollarımızı örüyoruz. Düz örgüden oluşacak örgümüz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu arkadaki ters örgü sıramızı saydığımızda 10 sıraya ulaştık. Şimdi bu sıramızda ayrıca küçük bir sinyalı şişime de geçiş yaptım ki kol için rahat hareket edebileyim. Şimdi baştaki 2 ilmeğimi birlikte alarak birinci kesmemi yapıyorum. Aynı sıranın sonundaki son 2 ilmeği de birlikte alacağım ve ilk kesimimizi yapmış olacağım. Böylelikle ilmek sayımız 53'ten 51'e düşmüş olacak. Aynı zamanda bu sıramızın sonuna bir ilmek belirleyici takacağım ve bu sıramızla birlikte 10 sıra daha arka yüzdeki ters örgü sıramızı sayacağım. Ön sıra sonra yine aynı şekilde baştaki ve sondaki ikişer ilmeği birlikte alarak bir kesme daha yapacağım örgümde. Son 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Gördüğünüz gibi ilmek belirleyicimi açtım. Şöyle ön yüze gelecek şekilde buraya takıyorum. İpimizin katı açıldı. Bunu düzeltiyorum ve örgümüzde geriye dönüyoruz. Şimdi 10 sıra daha sayalım örgümüzde. Evet arkadaşlar, şimdi toplamda 53 ilmeğimiz vardı. 2 kesim yaptık. 51 ilmeğe düşürdük. Yine 10 sıra sonra 2 ilmek daha eksilttik. 49 ilmeğe düşürdük. Şimdi tekrardan 10 sıra en son kesimimden sonra saydım. 2 ilmek daha eksilteceğim ve ilmek sayım 47'ye düşmüş olacak. Tabi bu uzunluk kol boyum için yeterli değil. Yine bir 5 sıra daha öreceğim ve 5 sıradan sonra kesim yapacağım. Toplamda şişimde 45 ilmek kalacak. 45 ilmek kaldıktan sonra da tekrardan robamızdaki su yolu modelini kol içinde çalışacağız. Şimdi 10 sıram ördüğüme göre sağdan ve soldan 2 ilmek daha eksiltiyorum örgümde. Ve arka kısımdan saydığımda gidiş 1, dönüş 2, 5 sıra daha örüp geliyorum. Evet dostlar, şimdi 5 sıra daha örmüş olduk. Son kez buradaki ilmeğimi 47'den 45'e düşürüyorum. Dönüşte artık su yolu modelinin çalışmasına başlayacağım.
Son 2 ilmeğimi de aldım, 45'e düşürdüm. Kol boyumu bu şekilde ayarlamış oldum. Örgümde tekrardan arkaya dönüyorum. Siyolu modelimizin temelini oluşturmak için kenar ilmeğimi alıyorum. Daha sonra 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz örgü modeline geçiyorum. Arka yüzey için 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 ters, 2 düz, evet, 2 tersimi ördüm, 2 düz. Şimdi bir düz bir kenar ilmeği ile sıramı bitirdim. Ön yüze dönüyorum, kenar ilmeğimi alıyorum. Şimdi bir tersimi ördükten sonra modelime başlıyorum. Burada 2 düzümden önce bir dola, 2 düzümü birlikte kesiyorum, 2 tersimi örüyorum. Düzümden önce doluyorum, 2 düzümü birlikte alıyorum, 2 tersimi öredim. Doladım, kestim, 2 ters. Doladım, kestim, 2 ters. Doladım, kestim, 2 ters. Doladım, düzlerimi kestim, 2 ters. Doladım, kestim, 2 ters. Doladım, kestim, 2 ters. Doladım, kestim, 2 ters. Doladım, kestim ve kenar ilmeğimi aldım. Arka tarafa dönüyorum. İlmeklerimin geliş yönüne göre örüyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Şimdi 2 tersimi ördüm, 2 düz. 2 tersimi ördüm, 2 düz. 2 tersimi ördüm, 2 düz. Başa kadar bu şekilde devam ediyorum. Evet, arka yüzden örgümüzü tamamladık. Şimdi ön yüzden tekrar ikinci sıra modelimizi çalışmam gerekiyor. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tersimi ördüm. Bu kez bir önceki sırada ne yapmıştık arkadaşlar? Doladıktan sonra 2 düzümüzü birlikte alarak kesmiştik. Bu kez ise 2 düzümüzü ilk önce kesiyoruz, sonra doluyoruz. Ve 2 tersimizi örüyoruz. Kestim, doladım, 2 ters. 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 Kestim, doladım ve kenar ilmeğim ile sıramı tamamladım. Arka yüze dönüyorum. Kenar ilmeğimi yine alıyorum arkadaşlar. Ve birinci ilmeğim ters, ikinci ilmeğim ters, 2 ilmeğim düz. 2 ters, 2 düz. Başa kadar ilmeğimin geliş yönüne göre örmeye devam ediyorum. Şimdi yeniden ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi alıyorum. Bir tersimi örüyorum arkadaşlar.
Bu kez birinci sırayla, yani şuradaki sıramla aynı işlemi yapıyorum. Doladım, kestim, 2 ters. Doladım, kestim, 2 ters. Doladım, kestim, 2 ters. Doladım, kestim, 2 ters. Evet, kol içinde minik bir kol çalışması yaptığımıza göre ve 3 kez modelimizi çalıştık. Şimdi 4 dişten oluşacak şekilde tüm ilmeklerimizi haroşa örüyorum ve bütün ilmeklerimizi kesiyorum arkadaşlar. Böylelikle birinci kolumuzu tamamlamış olacağız. Şimdi baştan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ilmek ördüm. Toplamda 45 ilmeğimiz vardı. Şimdi 2 tersimi birlikte alarak bir kesme yapıyorum. 44 ilmeğe düşürüyorum. 1, 2, 3 ilmek ördükten sonra yine 2 ilmeği birlikte alarak kesme yapıyorum. 43 ilmeğe düşürdüm. Arada 3 ilmek daha örüyorum. Tekrar kesme yapıyorum ve 42 ilmeğe düşürmüş oldum kolumun sayısını ve kalan ilmeklerimi yine haroşa olarak örüyorum arkadaşlar. Özellikle kolumuz çok geniş durmasın diye 42 ilmeğe kadar da düşürmüş olduk ilmek sayımızı. Şimdi 4 dişten oluşacak şekilde haroşalarımızı örelim. 5. sıra keselim. Evet, kol için girişteki örneğimiz de bu şekilde oldu. Haroşalarımızla tamamladık ve küçük bir kolumuza da detay koyduk. Şimdi bir ilmek örüyorum. Arkadaki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Kesme tekniğimi uyguluyorum ve birinci kolumu tamamlamış oldum. İkinci kolum için de aynı işlemi yapacağım ve arkadaki ilmek sayım 75 ilmek olacak. 45 ilmek önler için kullanacağım. 53 ilmek kollar için kullandım ve 75 ilmek de arka için kullanacağım. Evet, kolumuzda gördüğünüz gibi şeklimizde kolumuzun uzunluğunu da tamamlamış olduk. Şimdi ipimi uzunca kesiyorum ve kolumuzu dikelim. İlk önce haroşa kısımlarımızı dikelim. Ucundan tutturalım. İki yakamızı birleştirelim. Ve daha sonra dönüş patlarımızın içinden iğnemizi geçirerek haroşalarımızı birleştirelim. Daha sonra düz örgümüzü birleştireceğiz. Düz örgüleri nasıl dikiyorduk arkadaşlar? İpime bakıyorum. İpim karşı tarafta. Şu görünen V'lerin karşılıklı iç kısımdan iğnemi geçirerek düz örgülerimi de birleştireceğim. Evet örgü severler, kolumuzda diktik, gördüğünüz gibi gayet estetik ve güzel bir dikiş oluşturdum. Şimdi şu son 45 ilmek öne ayırmıştım hatırlarsanız eğer düz ilmeklerimizle. Bu 45. son ilmeğime geçiriyorum ipimi ve buraya 2 düğümle sabitliyorum. Daha sonra kol altına bulduğum boşluktan bir ilmek çıkarıyorum. Yanındaki boşluktan bir ilmek daha çıkarıyorum ve diğer sırt bölgesi için, yani arka bedeni için ayırmış olduğum 75 ilmeğin ilk ilmeğini örerek başlıyorum arkadaşlar. Kol altında 2 adet ilmek artırımı yapmış oldum. Şimdi sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 74. ilmeğimi ördüm ve 75. ilmeğimi ördükten sonra ilmek belirleyicimi takıyorum. Şimdi diğer koluma geçtim.
Tıpkı diğer kolumuzda yapmış olduğumuz gibi 53 ilmeğimizi örüyorum arkadaşlar. Ve yaptığımız işlem her 10 sırada bir kesmek. Ve daha sonra 5 sırada bir örüp kestikten sonra 3 sırada 3 model çalışıp kol ağzını örmek. İşlemimiz bu. Şimdi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Evet, 53 ilmeğimi ördüm. Buraya da ilmek belirleyicimi takıyorum. Dönüyorum tekrardan. Şimdi kolumuza tekrar başlamış oluyoruz. Evet sevgili dostlar, örgümüze devam ediyoruz. Kollarımızı ördük. Her iki kolumuzun altında ikişer tane ilmek artışımızı yaptık. Daha sonra örgümüze gördüğünüz gibi sadece düz örgüden devam ettik beden kısmımızı. Şimdi boy uzunluğu olarak şöyle hesap edelim arkadaşlar. Birinci ilmeğimi açtıktan sonra 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 sıra haroşamı ördüm. 13. sıraya döndüğümde ikinci ilmeğimi açtım ve her İlik evinde aynı işlemi yaptım. 4 kez ilik evi açtım. 5. ilik evimi açmadan önce 2, 4, 5 sıra ördüm. 6. sıramı şu an örüyorum. Tam 6. sırama başlarken arkadaşlar ön yüzden örgümü düz olarak ördüm. Yeniden yakadaki şu su yolu modelimizi etek kısmında da yani bitiminde de yapacağımızdan dolayı hırkamızın burada örgümüzün modelini değiştiriyoruz. Arka yüze başlarken kenar ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. Daha sonra 2 ters 2 düz, 2 ters 2 düz, 2 ters 2 düz örgü modeline geçiyorum. Evet, en son 2 düzümü ördükten sonra kenar ilmeğim ile sıramı tamamladım. Modelimizin de tabanını kurmuş oldum arka yüzde. Şimdi dönelim arka yüzümüze. Kenar patlarımı ördükten sonra şimdi ortada 2 tersim var. Takip eden 2 ilmeğim ise düz ilmeğim. İpimi kendimden tarafa alıyorum. 2 tersimi örüyorum, doluyorum. Doladıktan sonra 2 düzümü birlikte alarak kesiyorum. Tekrar 2 tersimi örüyorum, doluyorum. 2 düzümü kesiyorum. 2 ters, bir dola, bir kez. 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 Bu şekilde örgümüzü başa kadar devam ettiriyorum. Arka tarafta ise ilmeğimin gelişine göre öreceğim. Evet örgü severler, başa kadar geldik. Birinci ajurlu desenimizi oluşturmuş olduk. Şimdi tekrar başa geldim. 2 tersimi ördükten sonra 2 düzümü birlikte alarak kesiyorum. Kestikten sonra doluyorum. 2 tersimi örüyorum, kesiyorum. Doluyorum. 2 ters, kesiyorum, doluyorum. Modelimiz bundan ibaret arkadaşlar. Tıpkı yakada olduğu gibi birinci sıra bu şekilde, ikinci sıra bu şekilde. Şimdi bir sonraki sıra yine ilk sıramla aynısını yapacağım. Dördüncü sıramda ise şuradaki sıramla aynısını yapacağım. Yeterli boy uzunluğuna gelene kadar kaç model çalıştığımı sizlerle paylaşacağım. Yine ilik evi sıramızı şaşırmadan devam edelim. Evet arkadaşlar hırkamı tamamlamış oldum. Hırkamı nasıl tamamladım?
Düz örgülerimizi örmeye devam ettim. Son ilk evimden sonra toplamda 5 diş haroşa boyunda örgümü ördüm düz olarak. 6. sırama başlarken model kurulumumu yapmıştım hatırlarsanız. Ve bu model kurulumumuzu kenardan ajurlarımızı saydığımızda 1, 2, 3, 4. 4 model boyunda çalıştım. Daha sonra 4 diş haroşalarımı ördüm ve kestim. Böylelikle hırkamızı 1 yaş bebeklerimiz için tamamlamış oldum. Hırkamızın son etap olarak boy uzunluğu arkadaşlar 36 santim oldu. En uzunluğu ise 33 santim oldu. Bu da 1 yaş bebeklerimiz için uygun bir çalışma oldu. Yeni anlatımlarda görüşüp buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, takipte kalın, hoşça kalın.